Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere bölme işlemi konusunu anlatacağım. Bölme işlemini ne zaman yapmamız gerekiyor? Nasıl yapıyoruz? Bölme işleminin mantığı nedir? Bunu anlatacağım. Bir basamaklı sayılarla bölme alıştırmaları yapacağım. Diğer kağıdımda iki basamaklı sayılara bölmeyi de sizlere göstereceğim. İlk önce bölme işleminin mantığını sizlere anlatmak istiyorum. Bölme işlemi demek nesneleri, varlıkları eşit şekilde paylaştırmak demek. Şuradaki sayılar üzerinden gidelim isterseniz. Örneğin benim elimde 43 tane kalem var ve bunu 5 öğrenciye eşit olarak paylaştırmak istiyorum. 43'ü 5'e bölmem gerekiyor. Ve 43'te 5 kaç defa var? Sayıyorum beşer beşer. Saydığım zaman 8 defa oluyor. 8 defa olduğunda 40 tane kalem oluyor. 9 defa sayamıyorum çünkü 9 kere 5 45 oluyor. 43 tane kalemim var. 43'ü geçmemem gerekiyor. Ve 8 kalem düşüyor her öğrenciye beşer beşer saydığımda. Ve elimdeki 43 kalemin 40 tanesini onlara vermiş oluyorum. Geriye 3 tane kalem kalıyor. Bu 3 kalemi tekrar paylaştırmam mümkün değil. Çünkü 5 öğrenci var. Bunlar da kalan oluyor. Bazen nesneler hepsini eşit olarak paylaştırıp dağıtırız ve hiç elimizde kalmaz. Ama bazen de paylaştırdıktan sonra bir kısmı elimizde kalabilir. Şimdi bölme işlemindeki sayıların isimlerini hatırlayalım. Mesela baştaki bendeki kalemlerin sayısına biz bölünen sayı diyoruz. Öğrencilerin sayısına da bölen sayı diyoruz. Ve onlara düşen kalem sayısı yani sonuç oluyor bu. Bölüm diyoruz. Şuradaki 3 sayısına da kalan sayı diyoruz. Bunlar da benim elimdeki kalan kalemler oluyor. Şimdi bölme işlemi yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bölme işleminde diğer işlemlerden yani toplama, çıkarma ve çarpmadan farklı olarak çünkü onlara birler basamağından başlıyorsunuz ama bölme işleminde büyük basamaktan yani burada yüzler basamağından başlayacağız. Varsa binler basamağı veya daha büyük basamaklardan başlamamız lazım. Buradaki en büyük basamak yüzler basamağı olduğu için buradan başlayacağız. Ve her sayıyı buradaki bölen sayıya sormak zorundayız. Nasıl? Şöyle. İlk önce 6'dan başlıyorum. 6'da 6 bölebilir miyim? Bölebilirim. Bir defa var. Bir kere sayabiliyorum. Bir kere 6 6. Ve böldüm. Sonra çıkarıyoruz. Peki neden çıkarıyoruz? Elimizde kalan olup olmadığını görmek için. 6'da 6 bir defa var ve 6 oldu. Çıkardım 0. Tamam. 6'dan 6'yı çıkardım ve 0 oldu. Ben şimdi alt kata indim. Artık buradayım. Şimdi sıra kimde? Onlar basamağında. Yukarıdan bir tane sayıyı aşağıya yanıma getiriyorum. Çünkü ben alt kata indim. Ve her seferinde bir tane getiriyorum. Öğrenciler bazen ikisini birden getiriyor. Yanlış yapıyorlar. Bir tane getirdikten sonra bu getirdiğim onlar basamağındaki sayıyı tekrar 6'ya soruyorum. Bir de 6 var mı? Yok. Neden yok? Çünkü bir tane kalem olsa 6 çocuğa veremem ki. O zaman 1'i 6'ya bölemediysem yok ise matematikte yok demek ne demektir? 0 demektir. O zaman buraya 0 yazmam lazım. Sonra bunu da sorduktan sonra birler basamağındaki sayıyı getiriyorum. Ve getirdikten sonra az önce 1'i bölememiştim. O zaman ikisi birlikte şimdi 18 oldular. Ve 18'i 6'ya sormam lazım. 18'de 6 kaç defa var? 6'şar 6'şar saydığımda 3 defa var. 6, 12, 18. 3 kere 6, 18 oldu. Ve bölme işlemini her rakamı yaptım ve bitirdim. 618'i 6'ya böldüğümde cevap 103 çıktı ve kalan 0 oldu. Şimdi buna bakalım. 4'ten başlıyorum. 4'te 7 var mı? Yok. Neden yok? Çünkü 4 tane kalem 7 kişiye paylaştırılmaz değil mi? Yani yetmiyor. O zaman buraya bir 0 koymam gerekiyor değil mi? Ama baştaki 0'ı koymuyoruz. Okulda öğretmenleriniz de size anlatırken koymuyorlar. Bizler de normal bölme işlemi yaparken koymuyoruz. Ama ben size mantığını anlatmak için bir sayıyı buraya bölemediğimiz zaman 0 koymamız gerekiyor ya hani ortada koyuyoruz. Başta da olduğunda aslında koymamız gerekiyor ama baştaki 0'ın değeri olmaz. O yüzden baştaki 0'ı koymadan geçebiliriz. Ben size şimdi mantığını göstermek için koydum. Bir dahakine koymayacağım. Şimdi 4'ü 7'ye bölemedim ve 0'ı koydum. O zaman ne yapıyorum? İkisini beraber soruyorum. 43'te 7 kaç defa var? Burada 7'şer 7'şer sayarken 43'e kadar kafanız karışabilir. O yüzden size çarpım tablosunu ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Ben hemen biliyorum 6 kere 7'nin 42 olduğunu çarpım tablosundan hatırladım. 6 kere 7 42 ve çıkarmamı yapıyorum. 3'ten 2 çıktı 1.
4'ten 4 çıktı 0. Öğrenciler bazen diyor ki öğretmenim bu 1'i niye sormuyorsun? Sevgili çocuklar, bu bir çıkarma işleminden geldi. Basamak olarak gelmedi. Şimdi 4'ü getireceğim. 4 geldiği için şimdi ne oldu? Beraber 14 oldular. Şimdi birlikte sorabilirim artık. 14'te 7 2 defa var. 2 kere 7 14. Bu şekilde bölmeyi bitirdim. Şimdi baştaki sıfıra dikkat edin. Bunu koymasaydım oluyordu değil mi? 0,62 olacağını normal 62 yazabilirdik. Baştaki sıfırın değeri yok. Ama ben size mantığını göstermek için koydum. Bir dahakine artık koymayacağım. Yani aynen şurada olduğu gibi. Mesela şimdi 2'de 8 yok ya. Buraya 0 koymayacağım artık. 2'de 8 yok. O zaman ne yapıyorum? İkisini beraber. 24'te 8 var mı? Var. Kaç defa var? 8, 16, 24. 3 defa var. 3 kere 8, 24. Çıkardım. 0, 0. Sıra kimde? Yukarıdan bir kişi getiriyorum. 4 geldi ve hemen soruyorum. 4'te 8 var mı? Yok. Bölemiyorum. Yoksa hemen sıfırımı koyuyorum. Bazen bu sıfırı öğrenciler koymuyorlar. Cevap yanlış çıkıyor. Devam edelim. Onu da sorduğuma göre şimdi diğer basamağa getirmem lazım. O geldikten sonra ikisi birlikte 40 oldular. 40'ta 8 kaç defa var? 5 defa var. Çarpım tablosundan hatırladım. 5 kere 8 40. Ve bunu da yapmış oldum. Bütün basamakları sordum. Bölme bitti. Cevap 305 çıktı. Kalan 0. Az sonra kalanlı bölümler de olacak. Şimdi iki basamaklı sayılara bölme yaparken nasıl yapacağız? Onu göstereyim. Şimdi başlıyoruz. 9'da 27 yok. O zaman 96'yı 27'ye soruyorum. Öğretmenim 27 biz nasıl sayacağız? Sayamayız diyorsanız haklısınız. Şöyle yapacağız. 27'yi en yakın onluk 30 var. 30'a yuvarlayarak düşünmelisiniz. Yani 30, 60, 90 bakın 3 defa sayabiliyorsunuz. 4 defa sayamazsınız. Çünkü 4 tane 30 120 eder. Yani 96'yı geçmemek gerekiyor. 3 defa tahmin ettikten sonra tahminden yararlanıyoruz tabii ki. Sonra bunları çarpıp buraya yazacağız zaten sonucu. 3 kere 7 21. 21'in biri. Elde var 2. 3 kere 2 6. 2 de elde 8. 81 çıktı. Şimdi çıkarmamı yapıyorum. 6'dan 1 çıktı 5. 9'dan 8 çıktı 1. 15 kaldı. Sırada 0 var. 0'ı getiriyorum. 0 gelince burası 150 oldu. 157'de 27. Yine 27'yi 30 olarak düşünebilirsiniz. 30'ar 30'ar 150'ye kadar kaç defa sayabiliriz? 5 defa sayabiliriz. Ya da 3'er 3'er 15'e kadar kaç defa sayılırız? Hani 30'u 3 olarak düşünün. 150'yi de 15 olarak düşünün. 3 kere 5 15 değil mi? O zaman burasının 5 defa olduğunu tahmin edebilirsiniz. Şimdi çarparak gerçek sonucu yazmamız lazım. 5 kere 7 35. Elde var 3. 5 kere 2 10. 3 de elde 13. Çıkarıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan aldım. 10'dan 5 çıktı 5. 4'ten 3 çıktı 1. 0. Bakın bunda kalan var. Kalan 15. Cevap 35 çıktı. Evet olabilir dedik ya bazen kalanlı bölmeler oluyor. Ve bölmemizi bu şekilde bitirdik. Geçelim yan tarafa. Şimdi burada da 92 var. 92 öğretmenim 90 sayılmaz değil mi? Peki nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. İlk önce başlıyoruz. 3'te 92 yok. 39'da yine yok. O zaman üçünü beraber soruyor. O zaman şöyle yapabiliriz. 92'nin ikisini kapatın 9 kaldı. 395'in 5'ini kapatın 39. 39'u 9'a sorabilirsiniz. Yaklaşık olarak tahminde bulunabilirsiniz. 9'u kiminle çarptığımızda 39'a yaklaşabilir? 4'ü çarptığımızda. Çünkü 5 kere 9 45 yapıyor. 39'u geçer ama 4 kere 9. Bir daha söylemek istiyorum şurayı. 92'nin ikisini kapattım. Bunu 9 olarak varsaydım. 395'in de bir tane basamağını kapattım. 39 olarak saydım. Böylece tahminde bulunuyorum. Yani. Şimdi gerçek sonucu bulacağım. 4 kere 2 8. 4 kere 9 36. Bakın 395'e yaklaştım. Bir daha 5 defa olsaydı fazla gelirdi. Çıkaralım bakalım. 5'ten 8 çıkmaz. 15 oldu. 15'ten 8 çıktı. 7. Burada 8 kaldı. 8'ten 6 çıktı. 2. 3'ten 3 çıktı. 0. 6'yı getiriyorum şimdi aşağıya. 276 oldu. Şimdi yine aynı yöntemi kullanalım. Bakın 92'nin ikisini kapatalım. 9 kaldı. 276'nın 6'sını kapatalım. 27 kaldı. 27'de 9 kaç defa var? 3 kere 9 27 yapıyor. O zaman 3 defa olacağını tahmin edebilirsiniz. 3 kere 2 6. 3 kere 9 27. Bakın tam sonuç çıktı. Ve çıkardığımız zaman kalan 0. Cevap 43 çıktı. Şimdi 67'ye böleceğiz 1765 sayısını.
Yine başlıyoruz. 1'de 67 yok. 17'de 67 yine yok. O zaman 176'da 67. 67'yi yine 70 olarak düşünebilirsiniz. En yakın onluk 70. Kaç tane 70 sayabiliriz? 2 tane sayabiliriz. Çünkü 3 tane 70 ne olur? Fazla gelir. 210'a gider. Yani 3 kere 7 21. O zaman 2 defa koymamız yeterli. 2 kere 7 14. Elde var 1. 2 kere 6 12. Bir de elde 13. Yazdık ve çıkarıyoruz. 6'dan 4 çıktı 2. 7'den 3 çıktı 4. Evet 0. Kim kaldı? 5 kaldı. Şimdi 5'i getiriyorum. Ne oldu burası? 425. Az önceki yöntemi uygulayalım yine. Bunu 70 olarak düşünelim ve 70'in sıfırını kapatıp da burada 7 olduğunu düşünelim. Burada da 425'in bir basamağını kapattığınızda 42 değil mi? Peki 42'yi 7'ye bölseniz kaç defa çıkar? 6 defa çıkar. O zaman 6 defa olduğunu tahmin edebilirsiniz. Öğretmenim bazen tahminimiz tutmuyor. Biz buraya 7 yazıyoruz veya 8 yazıyoruz. Olsun silersiniz. Mesela fazla geldiyse onu buraya 7 yazdıysanız düşürürsünüz 6'ya. Yani her defasında bir kere de doğru bir tahmini yapacağız diye bir kural yok. Bazen fazla tahminde veya az tahminde de bulunduğumuz olabilir. Neyse devam edelim. 6 kere 7 42. 42'nin ikisi. 6 kere 6 36. 4 de elde 40. Ne oldu? Bakın 425'e yaklaşmış olduk. Çıkarıyorum. 3, 2, 0. Cevap 26 oldu. Kalan 23. Kalanlı bir bölme işlemi oldu. Son olarak daha büyük bir sayıyı bir basamaklı sayıya böleceğiz. Yine en büyük basamaktan başlayacağız. 6'da 9 yok. 65'i soruyorum. 65'te 9 yine çarpım tablosunu hatırladım. 7 kere 9 63. En yakın 63 var. Yapıyorum 2 kaldı. Yukarıdan bir basamak getirdim 24. 24'te 9 2 tane var. 3 tanesi fazla gelir. 3 kere 9 27 yapıyor çünkü. Geçmemem lazım. 2 kere 9 18. Çıkardım. Evet 6 0. Yine bir kişi getiriyorum. Yani 1'i getiriyorum. Ne oldu burası? 61. 61'de 9 6 defa var. 6 kere 9 54. Hemen çıkarıyorum. Bakın ne kadar kolay söylüyorum değil mi? 61'de 9 kaç defa? 6 defa var. Nereden? Çünkü çarpım tablosunu işte bu yüzden sizlere tavsiye ediyorum ezberlemeyi. Hemen buraya gelecek rakamı biliyorsunuz çarpım tablosunu ezberleyince. Çıkaralım. 7 kaldı. 0. Son olarak yapmadığımız bir basamak kaldı. 2'yi getiriyorum 72. 72'de 9 kaç defa var? 8 defa var. 8 kere 9 72 oluyor. Ve bu şekilde bölme işlemini bitirmiş oldum. Bütün basamakları sordum. Cevap 7268 oldu. Kalan 0 oldu. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Bu videodan sonra bölme işlemiyle ilgili problemler de anlatacağım inşallah. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Hoşça kalın.